Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Lonca Festivali hakkında biraz konuşalım. Bunun bir değerlendirmesini yapalım. Çünkü arkadaşlar festival hediyeleri biliyorsunuz ki içerik olarak değişti. Ve ayrıyeten liglerdeki görevler arttırıldı. Artık bir tane görev fazladan al muhabbeti yerine artık 2 tane alınabiliyor. Yani 2K mücevher harcıyorsunuz. Bu şekilde görevler arttırıldı. Daha fazla puan yapılsın gibisine. Benim kendi taktiğimi bilenler biliyor. Bir alt ligdeyim arkadaşlar. En üst ligde değil de bir alt ligde tutuyorum. Ne kadar loncamız güçlü olsa da. Çünkü fazla burada kasılmayı istemiyorum. Çok fazla zaten senelerdir yaptığımız bir şey. Bir bakıma sıkıcı oluyor, bir bakıma bunaltıyor falan insanları. Onun için fazla kasmadan, fazla insanları bu konuda sıkmadan Lonca Festivali tabii ki biz de yapıyoruz. Şimdi mesela tüm ödülleri almışız. Şu ligdeyiz arkadaşlar. Bu ligde devam etmek istiyorum. İnşallah çok fazla puan yapıp da bizi bir üst lige çıkarmazlar. Bir de uğraşması var alt lige düşmek için. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi 2 tane fazla artık görev 2 tane alınıyor artık. Bir tane yerine o fazlalık görevlerden. Şimdi festivalin tabii ki içeriği değişti. Ben görevlerde pek görev görmedim değişik. Fazladan görev ya da değişik görev varsa yine yorumlarda yazın. Yazıp çizin arkadaşlar. Söyleyin şu görev var mesela. Bana denk gelmedi. Şimdi burada e, aslında ben kısa bir video attım buna dair ama çok kişi şey söyledi. İçerikler hepten kötüleşmiş. İnşallah işte yakında düzeltirler falan gibisinden millet temennide bulunuyor. Ama şimdi düşündüğünüz zaman arkadaşlar birazdan ödüllere bakacağız birlikte. Düşündüğünüz zaman içerik şimdi mesela kendimi değerlendireyim. Senelerce oynayan adam belli başlı şeyleri tamamlamış durumda. O adama şimdi buradaki hediyelerden sen gidip de işte savaş sarayı için kitap verirsen, işte hapishane için malzeme verirsen o adam burada ne alacağını şaşırır. Tamam yeni oyuncular, orta oyuncular için falan filan bunlar gerekli olan bazı malzemeler illaki var. Şu an kalkmış gibi duruyor. Ama senelerce oynayan adam da bu hediyelerden faydalanamaz. Biz çoğunu mesela 3 tane böyle yan yana dizili olduğunu düşünün. Şöyle 3 tane. Çoğunu seçiyoruz ama boşa seçiyoruz. Bir işimize yaramıyor. Seçiyoruz ama boşa seçiyoruz. Yani o kadar boşa giden burada ödül hediye oldu ki mesela ekipmana takılan taşlar. Bizde zaten dolu. Yani normal hız bile gelse onun yerine şöyle araştırma hızından bahsetmiyorum. Araştırma hızı da benim için mesela boş. O, gerekmiyor bana. Normal hız verse atıyorum taş için daha iyi. Çoğunu boş geçiriyoruz. Ondan dolayı mesela dedim ki daha iyi olmuş. İçeriği daha iyi duruma gelmiş. Ama şimdi yeni oyuncuları düşündüğün zaman adamlara yeni işbirliği gösteriyorum. Yeni işte etkinlik geliyor. Adamlar mesela Kızılyeli almıyor. Etkinlikten işte bir parça falan almıyor. Ne alıyor? Bir bakıyorum yazmış. Abi kusura bakma kaynak aldım. Lan oğlum kaynak alınır mı? Diyorum. Şimdi yeniler anlamıyor. Onlar için bir an önce kaynakla hız lazım. Bir an önce inşaat basacaklar. Bir an önce asker basacaklar. Geçen de mesela bir tanesi yazdı. Kudret'in 2B olmuştu. Oyunun yürümediğini gördüm bıraktım. Çünkü adam sadece askerden ibaret olmuyor belli bir yerde. Adam 2B olmuş. Salmış. Şimdi mesela örnek veriyorum. Kadim kitap tamam mı? Düne kadar lazım değildi. Şu an ben full gitmediğim için söylüyorum. Şu an bana lazım mı lazım? Bak tıklıyorum 11K var. Ama aslında bundan daha fazlası lazım benim için. Ama düne kadar bu lazım değildi. Düne kadar mesela en son çıkan araştırma gelmeseydi kadim kitapla alakalı şuradan gördüğünüz üçlüden ben gider şunu seçerdim. Kızım hiç olmazsa bir işime yarasın diye. Ama şu an kadim kitapta bir yandan birikilmesi gerektiği için kadim kitaba basıp geçerim mesela burada değerlendirmem gerekirse. Burada aynı şekilde. Şu var mesela bu arkadaşlar bana lazım değil. Örnek veriyorum. Şimdi ben kendimce değerlendirmesini yapıyorum. Siz kendinizce değerlendirmesini yapın. Mesela hepiniz için değerlendirme yapayım bari. Şimdi elimizde saysak hani takipçi anlamında, izleyen anlamında 3 tane 5 tane belki full adam izliyordur bizi ama çoğu daha kale yapımı aşamasındadır. Kendini geliştirme aşamasındadır. Onlar için söylüyorum burayı. Şu an mesela size de kadim kitap lazım olabilir. Şu lazım olabilir. Hız da aynı şekilde lazım olabilir. Mesela benim için burada kadim kitap mesela lazım. Ama düne kadar lazım değildi mesela dediğim gibi.
Şöyle seçiyorum. Yine kadim kitabı seçiyorum. Aşağı geldik mesela. Köz de lazım değil. Onun için hızı alacağım. Size denk gelse mesela çoğu közü alacak. Bunu kendinize göre değerlendirin. Ya da çoğu şu sandığı alacak arkadaşlar. Bu sandığı böyle tümüyle bu sandıktan aldığınızı düşünün. İçinden çıkanları düşünün. İlla 2-3 tane ekipmanı yükseltirsiniz belki. Şurada mesela şunu aldım. Hız. Şu aşağıda mesela fırçayı aldım. Yine fırçayı aldım. Şu fırçayı aldım. Bu hangisinden? Buz kanat deri. Şöyle bakıyorum. 60, 30. Şimdi şu ikisi arasında yine fırçayı alabilirim diye düşünüyorum. Fırçayı aldım arkadaşlar. Burada da aynı şekilde fırçayı aldım. Ama mesela bak burada değiştirmişler. Şunu ala ala gitseniz yine yıldızlama yapma şansınız artıyor. Şöyle fırçayı alıyorum ben. Burada mesela kayıt gelmiş. Mücevher gelmiş. Aynı şekilde burada sürpriz sandığı demiş. Artık burada sürpriz sandığına geçtim. Çünkü kayıt mavi olarak gelmiş. Belki daha iyi bir şey gelebilirdi diye düşünüyorum. Burada da aynı şekilde şöyle sandıkları alalım. Ama derseniz ki hangisi mesela burada senin ihtiyacın? Şunların ikisini alabilirim. Yarın öteki gün illaki ihtiyaç olacak diye söylüyorum. Burada da bunu alalım. Burada da tümü mü diyor bu? Evet, burada da tümünü demiş mesela. Burada da bunu alıyorum. Bak mücevher de alabilirim aslında. Ama mücevher almıyorum. Gidiyorum ben yine bundan alıyorum. Yani düşünsenize. Çünkü artık gelişmiş arkadaşlar. Oyun ileri boyuta geçti. Adam sana diyor ki bir an önce al kadim kitap. Bir an önce T5'ini aç diyor. Adam sana diyor ki ekipmanlarını yıldızla diyor. Millet artık fulllemiş. Adamlar uçmuş. Yarın öteki gün başka şeyler çıkacak. Sen T5 açana kadar belki T6 gelecek. Yani onun için adamlar artık ileri boyuttaki kişilere de bir şeyler sağlama düşüncesine girdiğini zannediyorum ben. Böyle sanıyorum. Şundan alalım. Bunu yine değişmiyor. Şundan. Şurada mesela yıldız. Bak burada bu yıldız muhabbeti iyi gelmiş. Yıldızı alalım. Şu aşağıda da yıldız alıyorum. Mesela bir başkası olsa örnek veriyorum. Buradan belki şampiyon sandığını alacak. Burada da yıldız alıyorum. Bak. Yani herkesin aslında burada seçeceği ödül ayrı, farklı. Sadece değerlendirmenize bağlı. Şimdi eski ödüllerden biraz bahsedelim. Dediğim gibi savaş kitabı falan filan vardı. İşte Savaş Sarayı'nın malzemesi, işte hapishanenin malzemesi gibi gibi. Daha çok hız ya da farklı ödüller vardı. Dediğim gibi ekipmana takılan taşlar falan. Şimdi bunları düşündüğün zaman da tabii ki onlardan ayrı ama dediğim gibi bu ödüller bana göre şey atlamış, seviye atlamış. Mesela şunu düşünün. Yıldız taşını. Şurada da aynı şekilde. Bak burada da mesela seçiliyor bu. Bunlardan birine denk getirseniz örnek veriyorum ne lazım sana? Bon Appetit. Kupayı yapmak için. Kupayı yapmak için mesela Bon Appetit mi lazım? Bon Appetit'i bunu yine aynı şekilde buradan alsan, aşağıdan da aynı şekilde tümünden seçebileceğin şekilde alsan, yine oradan Bon Appetit için sandık alsan, yani size olur o bir ton sandık, oradan da illaki yıldızlama yaparsınız. Bence içerik değişmiş. Siz yine yorumlarda belirtin arkadaşlar. Nasıl olması lazımdı? Eskiyle yeniyi mi karıştırmaları lazımdı? Ama dediğim gibi bu sefer ihtiyaç olmuyordu. Çoğu eski oyuncuya göre de bunlar bir ihtiyaç değildi arkadaşlar. Tabii iki tarafı da düşünmek lazım burada. Ama burada da baktığınız zaman mesela mücevher de onların işine yine yarıyor. Ya da yarın öteki gün bunların hepsi onlara yarayacak. Yani bir temel oluşturuyorlar gibi bir şey oluyor. Böyle arkadaşlar. Yorumlarda bekliyorum yorumlarınızı. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.